Filistin'de ne olduysa aynısı Kıbrıs'ta yapıldı. Türkler o kadar fedakardır ki Kıbrıs'ta. Yani Doğukan, inanılmaz bir fedakarlık vardır. Bu üç ülkeye de garantör bunlar. Bu garantör devletler. Sen 1960'daki Kıbrıs Cumhuriyeti değilsin artık. İşte benim bütün korkum buydu. Kimse bizi buradan bir daha söküp atamaz. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanalda konuştuğumuz birçok konu aylar sonra gündem oldu. Kıbrıs dedik oldu, Suriye dedik oldu, İran dedik oldu. Şimdi yeni bir dosya açıyoruz ve birkaç ay sonra yine dönüp bu videoya bakacağız. Eğer o gün geldiğinde bunu ilk gazetede söylemişlerdi demek istiyorsanız şimdi gazeteye abone olun. Çünkü biz sadece haberleri konuşmuyoruz. Haber olmadan önceki gelişmeleri, haritadaki sessiz değişimleri konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bugün aslında Kıbrıs haritası açık her zaman olduğu gibi ama yine farklı bir gündemle karşımızda. Özellikle son dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa'nın bir anlaşması, askeri anlamda bir anlaşma gündemi var. Türkiye de aslında tepki gösterdi. Garantörlük statüsünde bir şekilde tartışılmaya açıldığı bir sürece de getirdi bunu ama bugünden baktığımızda bölgedeki durum nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs'ta hem İngiltere'nin şu bölgede ve şu bölgede İngiltere'nin 2 tane üssü var. Bu İngiliz üsleri GKR topraklarında değil, İngiliz topraklarında. Yani adada 3 devlet var, onu söyleyelim. KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İngiltere. Bunun yanı sıra 1960 garanti anlaşmaları 3 tane garantör ülke, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 3 garantör ülke verir. 1 Türkiye, 2 Yunanistan, 3 İngiltere. Ve bunların dışında herhangi birisinin savunma işbirliği anlaşması yapması Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mümkün değildir. Çünkü bu 3 garantör ülke vardır. Bu 3 garantör ülkenin onayı alınması lazımdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kendini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, 1960'daki Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, yani Kıbrıs'ın tümünden sorumlu devlet benim. Ben Kıbrıs Cumhuriyeti'yim diyor. Neye göre diyor? 1960 anlaşmasına göre. Çünkü 1960'ta kuruluyor Kıbrıs Cumhuriyeti. Ya daha öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti yok. İngiltere'nin toprağı. Sen Kıbrıs Cumhuriyeti'yim diyorsan sen bu 3 ülke dışında hiç kimseyle savunma işbirliği yapamazsın. Bu 3 ülkeye de garantör bunlar. Bu garantör devletler. Bu garantör devletler hangi aşamada devreye girer ve nasıl müdahale edebilir? Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir askeri müdahale olursa, iç karışıklık olursa, birbirlerini asıp kesmeye kalkarlarsa 1974, 1950'lerden başlayıp 74'e kadar süren Rum ve Yunan'ın Türk soykırımı yapması gibi düzeni bozmaya kalkarlarsa bu düzenin devamını bu garantör devletler sağlar. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eski düzenine gelmesinin, bozulmasının önlenmesi bakımından. Fakat bunu Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de tarihte zannediyorlar ki Türkler yıktı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1963'te Rumlar yıkmıştır. Daha sonra gene kör topal kurulmuş, gene Rumlar yıkmıştır. Sonra Samson darbesi yapmışlardır Makaryos'a. Türkler o kadar fedakardır ki Kıbrıs'ta. Yani Doğukan, inanılmaz bir fedakarlık vardır. Makaryos ruhban okulundan mezun. Heybeliada Ruhban Okulu'ndan mezundur Makaryos'ta. Hani açılması düşünülen var ya, hep Türk düşmanı değil yetiştiren. Bu Ruhban Okulu'ndan mezun Türk soykırımı yapan Makaryos'u papazdır, başpiskopostur. Papaz kıyafetiyle Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiştir Türkler. Ya Türkler daha ne yapsın? Şimdi bir imamı Cumhurbaşkanı olarak kabul eder mi Rumlar? İmam kıyafetiyle, müftü kıyafetiyle. Etmez ama biz Türkler kabul ettik. Ona bile dayanamadılar. Efendim, Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk olamaz. Türklerin herhangi bir hakkı hukuk olamaz, yönetimde söz sahibi olamazlar diye 1963'te onu yıktılar. Kendileri yıktı. Sonra 1964'te başladı soykırım. Kanlı Noeller, bilmem neler, şunlar, sandal işte soykırımı falan, bunların hepsini yaşadı Kıbrıs Türkleri.
Kıbrıs Türkleri %30 nüfus dağlarda %3'lük alanda yaşadı. Filistin'de ne olduysa aynısı Kıbrıs'ta yapıldı. Barikatlar kuruldu. Mahalleden mahalleye Türkler geçemediler. Geçmek isterlerse arandılar. İzin kağıdı aldılar. Akrabalarını öyle ziyaret ettiler. Ekmekleri, suları, yemekleri neyse işte Türkiye'den zorla kaçak göçek getirildi. Helikopterlerle atıldı. Sağlık hizmeti yok. Okul hizmeti yok. Hiçbir şey yok. Neyse işte Kıbrıs Cumhuriyeti, ben Kıbrıs Cumhuriyetiyim diyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi 1960 anlaşmalarıyla kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti'ne atıfta bulunur. Peki efendim bugün de mesela Fransa'nın bölgeye gelmesi, 4. ülke olarak belki kendini konumlandırmaya çalışması gerçekçi midir? Sahada karşılığı nasıl olur bunun? Şimdi bir kere ortada Türk diplomasisinin çok iyi kullanması gereken bir şey olduğunu ben senelerdir söylüyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fransa ile anlaşmalar yapıyor. İsrail ile anlaşmalar yapıyor. Amerika ile anlaşmalar yapıyor. Savunma işbirliği anlaşması yapamazsın. Eğer yapıyorsan sen 1960'daki Kıbrıs Cumhuriyeti değilsin artık. Kabul ettin demektir. Sen ayrı bir yönetimsin. Ben Kıbrıs Cumhuriyetiyim diyemezsin, o bayrağı da kullanamazsın. Sen ayrı bir yönetimsin. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti olmuş olsaydın Fransa ile, İsrail ile, ABD ile hatta Rusya ile de anlaşma yapamazdın. Yapıyorsan ben artık 1960'taki Kıbrıs Cumhuriyeti değilim, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir şey yoktur diyerek ikinci bir devlet olduğunu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğunu sen tescil etmiş oluyorsun. Türkiye'nin bunu kullanması lazımdır. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. 1960'taki garantörlük anlaşmalarına, 1960 kuruluş Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmasına 59-60 Zürih ve Londra anlaşmaları uymuyor bu. Uymadığının da kendi eliyle tescil ediyor demek lazımdır. Türkiye buna askeri olarak cevap verebiliyor mu? Şöyle, eğer Türkiye'ye yönelik bir şey yaparlarsa, Kıbrıs Türklerine karşı bir şey yaparlarsa elbette yapar. Neden? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık hamisi Türkiye'dir. Şimdi burada çok önemli bir şey vardır. Çok önemli bir şey vardır. Türkiye burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemlidir ama Kıbrıs'ın tümü Türkiye için çok önemlidir. Lozan Anlaşması'nın 16. maddesi gereğince Türkiye buraya dahil olmuştur. Yani Kıbrıs'a nasıl dahil olmuştur, Kıbrıs'ta nasıl masaya oturmuştur da 1960 anlaşmalarında garantör olmuştur derseniz, hukuki altyapısı nedir derseniz Lozan'ın 16. maddesidir. Büyük Atatürk Lozan'ın 16. maddesinde bu anlaşmaya tabi olan adalar ve toprakların şimdiki ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenmiş ya da belirlenecektir diye bir ifade düşüttürmüştür. Bu ifade neticesinde 1923'te 1878'de elimizden fiilen çıkmış olan, 1923'te de tescil edilmiş olan Kıbrıs'ın İngiltere'ye ait olduğu ifadesi 1923 Lozan Anlaşması'nda kader belirlemeydi. Bundan sonra kader değiştirilirken, yani değiştirilmek istenirken ada Yunanistan'a bağlanmak isteniyor. Onun için İngiltere bizi çağırıyor ve ortaya gerekçe, hukuki gerekçe olarak da Lozan'da belirtilen belirlenmiş kaderin değiştirileceği söyleniyor. O zaman Lozan'ın 16. maddesi gereğince Türkiye'nin masada olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu teze de Menzor tezi deniliyor. Menzor tezi. Bu tez ne biliyor musunuz? Menderes Zorlu. Yani Başbakan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu da o zaman Dışişleri Bakanı. Menzor tezi, Lozan'ın 16. maddesi. Bir kere şunu halkımızın çok iyi bilmesi lazımdır. Kıbrıs Türk halkının da çok iyi bilmesi lazım. Lozan'ın 16. maddesi, Lozan var olduğu sürece Türkiye Kıbrıs'ta söz sahibi olacaktır. Kim ne derseniz. İsterse mesela Kıbrıs'ın tüm Türk halkı desin ki Türkiye gitsin. Hayır. Türkiye asla oradan bir daha çekmez. Biz 86 yıl sonra, yani 1878'den sonra ilk defa biz buraya tırnaklarımızı geçirdik. 1974'te. Kimse bizi buradan bir daha söküp atamaz. 1571'de aldığımız adadan 1878'de çıktık. 1974'te 96 yıl sonra tekrar geldik. Yani tekrar geldik, bir daha da bizi kimse buradan alamaz. Lozan'ın 16. maddesi burada. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği anlaşması yapmış olması çok enteresan bir konudur. Bu anlaşmanın görünmeyen amacı nedir? Görünmeyen amacı hedef Türkiye. Hedef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Neden?
Çünkü İsrail ne demişti? KKTC benim de hedefim demişti. Sadece Rumların ve Yunan meselesi değil demişti İsrail. Fransa savunma işbirliği anlaşması imzalıyor. Kimle imzalıyor? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Allah aşkına kime karşı askeri işbirliği anlaşması imzalar? Türkiye'ye karşı. Başka kimseye karşı mı? Lübnan'a karşı mı? Suriye'ye karşı mı? İsrail'e karşı mı? Mısır'a karşı mı? Kime karşı ya? Varsa yoksa sabah akşam Türkiye ile yatıp kalkıyorlar bunlar. Peki kardeşim ben de soruyorum o zaman. Fransa NATO üyesi değil mi? NATO üyesi bir devlet, NATO üyesi olmayan bir devletle NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı nasıl bir savunma işbirliği anlaşması imzalar? Ha? Art niyet yok mu bunda? Amerika Birleşik Devletleri 1974'ten beri uyguladığı ambargoyu, silah ambargosunu, yani Kıbrıs'a silah vermeyeceğim ama 2022'de niye kaldırır? Bunların hepsi 2023'teki Gazze soykırımı, Suriye olayları, yukarıda Ukrayna, Rusya, İran, bunların hemen öncesinde olması enteresan değil midir? Fransa ile işbirliği anlaşması, İsrail ile işbirliği anlaşması, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan işbirliği anlaşmaları. Bunlar kime karşı? İsrail'in altı yeni. Kime karşı? Kıbrıs'ta en son üstüne vazife olmayan, bakın şimdi Fransa ile yapmış bir büyük oyun var. Fransa ile yapmış olduğu anlaşmalar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmalar. Amerika Birleşik Devletleri üstüne üstlük silah hibe etti. Ve Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde ordusunu eğitiyor şu anda. Hava savunma sistemleri getirdi İsrail buraya. Niye hava savunma sistemleri getiriyor? Kime karşı getiriyor? Kime karşı getiriyor ya? Türkiye müdahale edemesin diye. Yunanistan buraya fırkateynler getirdi. Yunanistan buraya uçaklar getirdi ve geçen hafta tartışma şuydu. Bu uçaklar bundan sonra fırkateynler Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kalıcı olacak diye. Türkiye'de karşısında KKTC tarafına uçak gönderdi. Uçak gönderdi. 2 katı uçak gönderdi. Fırkateynlerimiz orada. Korvetlerimiz orada. Biz zaten oradayız. Ama burada müthiş bir yığınaklanma var. Peki buna karşılık nasıl bir uluslararası kumpasla karşı karşıyayız Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta boşu boşuna Sayın Cumhurbaşkanı, eski meclis başkanı, şimdi Milli Savunma Bakanlığı boşu boşuna söylemiyorlar. Kıbrıs, bakın tekrar söylüyorum, duran kalkanın geçtiğimiz aylarda dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak lafı, yani terörist elebaşının söylediği laf da boşuna değildir. Bunların hepsi büyük bir uluslararası kumpasın hazırlığıdır. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de şudur. Kıbrıs'ta yeni bir çözüm planı oluşturduğu medyaya yansımıştır. Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin, genel sekreterinin özel temsilcisinin. Nasıl bir Halbuki çözüm yetkisi planı? yok. Ne diyor biliyor musunuz? Kıbrıs'ta bir takım bölgeler, Güzelyurt, Maraş gibi bölgeler güneye verilecek. Federasyon olacak ama yönetim de bir takım yerlerde Türklerde olacak ama yönetim Rumlarda olacak. Ve bu federasyon tezi, bunların hepsi pişiriliyor. Ve diyor ki garantörlük, tamam bu sorun çıktı bir daha olmasın. Garantörlük ne Türkiye'nin olsun, ne Yunanistan'ın olsun, ne de İngiltere'nin olsun, NATO'nun olsun diyor. NATO garantör olsun diyor. NATO garantör olsun demek, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin resmen değilse bile fiilen NATO üyesi olması demek. Türkiye'nin buradan çıkartılması demek. Kıbrıs Türk halkının gerçekten ikinci sınıf vatandaş olması demek. Bunların federasyon tezi şu. Evet federasyon olsun ama yönetim bizde olsun. Biz kimseyle paylaşmayız. Orada da bir Türk özerk bölgesi olsun. Ama o kadar. Başka bir şey olmasın. Şimdi burada bunu ne diyor biliyor musunuz? Yunan ve Rumlar. Avrupa Birliği de bu Birleşmiş Milletler planını destekliyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Helenizm davasını destekliyor bu planla. Kıbrıs'ın Yunanlaşması davasını yani. Bu milli davamızı destekleyen bu önerilere destek vermeliyiz. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler. İşte benim bütün korkum buydu.
bütün endişem buydu. Hep yıllardır bunu dile getiriyordum. Tekrar bizi bu şekilde NATO ile karşı karşıya getirirler. Birleşmiş Milletler olarak bunu karşı karşıya getirirler. Ve Kuzey Kıbrıs'ta da bir siyasi değişiklikle buna zemini hazırlarlar. Sonra da işte federasyon, işte tanınma, işte özgürlük, işte garanti derler. Kıbrıs Türk halkının da bazı hainlerini ayaklandırırlar. Kıbrıs'ın içerisinde iç karışıklık çıkartırlar. Ve Türkiye'yi buradan dışlamak için ellerinden geleni yaparlar. Fransa için Kıbrıs önemliyse Türkiye için Kıbrıs hayati derecede önemlidir. Amerika için önemliyse Kıbrıs Türkiye için kalptir. Kıbrıs Mavi Vatan'ın kalbidir. Kıbrıs'tan elimizi çektiğimiz an Türkiye çözülür, Türkiye gider. Türkiye'nin güvenliği kalmaz. O yüzden bu tür oldu bittilere karşı net bir tavır sergilemek lazımdır. Bunlar çözüm önerisi falan değildir. İki devletli çözümden başka, kabulünden başka bir çözüm söz konusu değildir. Ama yani Türkiye'nin burada tavrı, karşılığı ne olabilir? Sahadaki özellikle askeri anlamda da bir çatışma hali dahi olsa. Türkiye burada bir kere Kuzey Kıbrıs'taki tahkimatını son derece güçlendirmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anayasal suçlar mutlaka ortaya konulmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasa çıkartılmalıdır. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devleti yıkmaya karşı yapılan davranışlara karşı bir ceza yasası yoktur. Onu mutlaka anlatılması lazımdır. Artı bugünlere nasıl gelindi Milli Eğitim müfredatına mutlaka Kıbrıs Türk gençlerine, Türk çocuklarına öğretilmelidir. Bunlar da yoktur Kıbrıs'taki müfredatta. Öğretmenler Sendikası diye bir sendika vardır. Rumlara giderler. Mitsotakis Güney Kıbrıs Rum yönetimine geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'a geldi. Kuzey Kıbrıs'a. Onlar Mitsotakis'e hoş geldine gittiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz demeye bile gelmediler. O güneye geçip bu öğretmenler sendikası güneye geçip Mitsotakis'e hoş geldin dediler. Bunun parasını da Türk devleti veriyor biliyor musunuz bu öğretmenler sendikasının? Gibi şeyler. Ama şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkes çok uyanık olmalıdır. Türkiye çok uyanık olmalıdır ve Türkiye asla Kıbrıs'tan vazgeçmeyeceğini çok net bir şekilde dile getirmelidir. Kıbrıs bir Yunan adası değildir. Tarihte de hiçbir zaman bir Yunan adası olmamıştır. Biz de bunları Yunan'dan almadık zaten. Venediklerden, Cenevizlilerden, Saint-Jean şövalyelerinden aldık. Kıbrıs ve diğer adaların hepsini. Yunan olmadı bunlar. Yunanca konuşması ayrı bir şeydir. Rum ayrı, Yunan ayrıdır. Rum, Roma tebaasıdır. Bunlar Yunancayı Roma tebaası olduğu için kullanıyorlar. Çoğu da bunların Kıptidir, Arap'tır, Arap Hristiyandır, Türk Hristiyandır. O nedenle bunların hepsine çok dikkat etmek lazımdır. Teşekkürler Ahmet'im değerli katkılarınız için. Sağ olun.